Ama sanki çarşı bu tarafmış gibi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizleri Phuket'in en renkli, en lezzetli noktalarından birine götürüyorum demek isterdim. Ama biliyorsunuz ki buranın lezzetleri bizimkinden çok farklı. Tayland denince akla ilk olarak masmavi denizler geliyor ama aslında bu ülkenin en büyük hazinelerinden birisi de sokak yemekleri. Birçok evde mutfakta yok bu arada. Burada yemek sadece karın doyurmak değil, adeta günlük yaşamın bir parçası olmuş. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sokaklar dumanı tutan tezgahlarla dolu. Bakalım bugün bizi hangi ilginç lezzetler bekliyor. Burası Phuket Patong'un meşhur Bangla Sokağı. Bu ladyboyların olduğu, eğlence hayatının olduğu sokak. Buradaki sokak lezzetlerini öncelikle bir keşfedelim. Bakalım bu tezgahlarda neler var. Girelim mi bakalım mı oraya? Leş gibi kokuyor ama. Daha önce videolarımda da bahsetmiştim. Derelerde gezen bir kurbağayı burada bu şekilde ızgara olmuş görmek ya da ızgara olmaya hazırlanmış görmek insana bir tuhaf hissettirmiyor değil. Aynı zamanda sokağa girerken dediğim gibi biraz kötü kokuyor. Çünkü baharatları bizden çok farklı. İlk tezgahları gördük. Her şey gözünüzün önünde aslında. Üstleri açık olması haricinde bence pek bir sıkıntı da yok. Taze olduğu söyleniyor. En güzel yanı da sizin gözünüzün önünde pişiriliyor. Yoğun sirkülasyon sayesinde ürünler sürekli tazeleniyor diyorlar tabii ki. Orası birazcık düşündürücü. Bu arada gördüğünüz şişlerin çoğu tavuk, domuz eti, dana eti ya da deniz ürünlerinden hazırlanıyor. Önce özel soslarda marine ediliyor, ardından kömür ateşinde pişiriliyor. Yani Tayland'da mangal kültürü oldukça da yaygın. Özellikle akşam saatlerinde sokaklar adeta açık hava restoranına dönüşüyor. Tabii ki bu lezzetleri tercih edip etmemek size kalmış. Ben sadece pilav, noodle ve tavuk tarzı ürünleri tercih ettim. Çünkü gözümü korkutmadı değil. Yağ kokusu, baharat kokusu insanı aşırı derecede rahatsız ediyor ve dediğim gibi de üstlerinin açık olması çok bana hijyenik gelmedi. Aynı zamanda burada 3-4 tane Türk restoranı var. Genelde kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği oralarda yemeği tercih ettim. En azından alışık olduğumuz bir lezzet. Bunları da tadıp tatmamak sizin keyfinize kalmış bir durum. Az önce gördüğünüz gibi Tayland tropikal meyve cenneti. Mango, ejderha meyvesi, ananas, Hindistan cevizi burada çok yaygın ve fiyatlar ciddi anlamda ucuz. Bir şişe taze sıkılmış meyve suyunu, ananas ve meyve suyunu 80 baht yani takribi olarak 95-100 TL'ye aldım. Burada meyveler sadece tatlı olarak tüketilmiyor aslında. Her sokak başında hatta 3-4 standdan bir tanesi vitamin bar ve artık su niyetine tüketiliyor buradaki ben günde 6-7 tane içtim. Tekrardan sokak lezzetlerine gelirsek, gündüz sokaklar oldukça hareketli ama herkes bana asıl atmosferi görmek istiyorsan gece pazarına gitmelisin diyordu ve ben de gittim. Evet, şimdi gece pazarındayız. Phuket'in en meşhur gece pazarlarından birindeyiz. Burada sadece sokak lezzetleri yok. Hediyelik eşyalar, kıyafetler, yerel ürünler hepsini bulabilirsiniz. Ve burası ciddi anlamda büyük. Yani 2-3 saatinizi mutlaka buraya ayırın derim. Özellikle hatta bir akşamınızı buraya ayırmakta fayda var. Hem değişik lezzetler hem değişik yöresel eşyalar, hediyelik eşyalar hepsini bulabiliyorsun. Aynı zamanda ürünler gayet uygun fiyatlı. Burası Tayland kültürünü yaşamak için en doğru adreslerden bir tanesi. Her tarafta yükselen yemek kokuları, canlı müzikler, rengarenk ışıklar, binlerce insan var. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor. Ve biliyorsunuz ki Phuket bir ada olduğu için deniz ürünleri burada da oldukça önemli. Karides, kalamar, ahtapot ve farklı kabuklu deniz canlıları gün içerisinde avlanıp akşam pazara getiriliyor. Bu yüzden deniz ürünleri oldukça taze oluyor söylendiğine göre. Ve geldik Tayland'ın en çok konuşulan kısmı, böcekler. İlk bakışta birçok turist için şaşırtıcı gelebiliyor ama aslında Tayland'da böcek yemek yüzyıllardır süren bir gelenek. Özellikle kırsal bölgelerde böcekler yüksek protein içerdiği için önemli bir besin kaynağı olarak görülüyor. Günümüzde ise hem yerel halk hem turistler meraktan denemeye devam ediyor. Çekirge, bambu kurdu, ipek böceği, cırcır böceği ve hatta akrep gibi birçok farklı türü burada görmek mümkün. Kızgın yağda kızartıldıktan sonra çeşitli baharatlarla servis ediliyorlar. Lezzetini deneyenler genellikle cips ya da çıtır tavuk derisine benzetiyor. Ama sen olsan cesaret eder miydin? Yorumlarda buluşalım.
Evet, bir diğer ilginç görüntüsü videonun başında gördüğünüz gibi kurbağalar. Tayland'ın bazı bölgelerinde kurbağa eti oldukça yaygın tüketiliyor. Özellikle pirinç tarlalarının bulunduğu kırsal kesimlerde yıllardır önemli bir protein kaynağı olmuş. Tadını ise birçok kişi tavuk etine benzetiyor. Bugün turistler için ilginç görünse de burada oldukça normal karşılanan geleneksel bir yemek. Bu arada Instagram'da görüldüğü gibi abartılan bir durum söz konusu da yok burada bu böcek ve kaplumbağalar için. Sık sık her standta da mevcut değil. Yani işin aslı gece pazarı aslında sadece yemek değil, el yapımı ürünler, kıyafetler, hediyelik eşyalar ve sokak sanatçılarıyla saatlerce vakit geçirebileceğiniz bambaşka bir dünya. Burada yürürken sürekli yeni bir şey keşfediyorsunuz ve bu da muhteşem bir duygu. Az önce de bahsettiğim gibi Phuket'e gelirseniz mutlaka gece pazarını deneyimleyin. Açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir tarafta tropik plajlar, diğer tarafta dünyanın en ilginç sokak yemekleri. Belki her lezzeti denemek herkese göre değil ama bu sokaklarda dolaşmadan Phuket'i gerçekten tanımışım sayılmazsınız. Eğer siz olsaydınız bu böcekleri yer miydiniz? Tekrardan soruyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu arada Tayland'da iletişim kurabilmem ve internet erişimi sağlayabilmem için BNS'ime çok teşekkür ederim. Ege'den bir özlem indirim koduyla internet alabilirsiniz ve Instagram sayfamdan bütün ayarlara ulaşabilirsiniz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Yoruldunuz, karnınız acıktı, yemeğinizi alın, canlı müzik eşliğinde yemeğinizin tadını çıkarın. Evet, benim gece pazarı ve sokak lezzetleri hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu pazar çok büyük ve şimdi sizi pazarla baş başa bırakıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Alacak mı Ümelik? Ha? Ümelik alacak mı? Yaptım ya. Reflected in your smiling face, the autumn breeze loves something like a tender happy child. Önce fotoğrafını çekiyoruz. Like having a Tamam çektim abi. night. Tekini alabilir.